Merhaba arkadaşlar, ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta İzmir Seferihisar'dayız. MCA hayvancılıktayız. Muhteşem bir asaf işletmesindeyiz. Muhteşem asaflar var. Ama bu hafta konuşacağımız konu sadece asaflar değil. Biliyorsunuz son yıllarda süt hayvancılığı oldukça ilgi ve rağbet görmeye başladı. Bu noktada da karşımıza yüksek süt verimleri olan iki tane hayvan çıkıyor. Bunlardan bir tanesi lakun, bir tanesi asaf. Diğer süt ırklarını, yerli ırklarımızı ve diğer ithal ırkları karşılaştırdığımız bir videomuz vardı. O biraz daha genel ölçekliydi. Ama bu videoda lakun ve asafı ikisinin özelinde birbiriyle karşılaştıracağız. Artılarını konuşacağız, eksilerini konuşacağız. Ama konunun daha iyi anlaşılır olabilmesi için olayı başlıklar halinde anlatacağım arkadaşlar sizlere. Bunu şöyle yapacağız. Önce iklim ve mera uyumundan bahsedeceğiz. Daha sonra fiziksel özellikleri ve mizacına değineceğiz. Kuzu verimine, süt verimine ve hastalıklara yatkınlığına bakacağız arkadaşlar. İkisini karşılaştırmaya başlayalım. Öncelikle dedik ki iklim ve mera uyumunu konuşacağız. İkisini birbiriyle karşılaştıracağız. Biliyorsunuz ki İspanya daha güneyde, paralellerine baktığımızda Türkiye ile aşağı yukarı aynı paralelde bir ülke. Fransa ise biraz daha kuzeyde ve paralel olarak baktığımızda ise daha Karadeniz, hatta Rusya'ya doğru kayan bazı sınırları var. Yani Fransızların lakunu soğuk iklimde yaşayan, yetişmiş, geliştirilmiş bir hayvanken asaflar daha güneyde, daha Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, daha Anadolu coğrafyası gibi sıcak iklim bölgeleri. Peki sıcak iklimle soğuk iklimin arasındaki fark ne? Hayvanlar eksi 20 derece ile artı 25 derece arasında herhangi bir sıcaklık ya da soğukluk stresine girmeden mutlu mesut yaşayabilirler. Eksi 20'nin altına düştüğünde ya da 25 derecenin üzerine çıktığında sıcaktan ya da soğuktan etkilenmeye, strese girmeye başlar arkadaşlar. Bu noktada asaf için sıcak iklime daha uygun, yani 25 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara daha uygun, lakununsa daha soğuk bölgelerde hayvancılık yapılmaya daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Peki mera uyumuna gelecek olursak arkadaşlar, ikisinin de günlük süt verim miktarı oldukça yüksek olduğu için büyük bir meme yapısına sahipler. Bu sebepten dolayı yürürken bu memeler bacaklarına sürekli çarptığı için uzun mera yürüyüşleri yapamayan hayvanlar arkadaşlar bunlar. Kendi avlunuzda, bahçenizde yapay oluşturduğunuz bir mera, çimlik bir bölge varsa hayvanları orada otlatabilirsiniz. Ama normal yerli ırklarda yaptığımız gibi uzun mera yürüyüşlerini yaptırmayı düşünüyorsunuz. İkisinde de yaptıramazsınız arkadaşlar. Sadece kendi önlerindeki avluda yayılıp otlayabilirler fazla yürümemek kaydıyla. Aksi takdirde fazla yürüdüğünde memelerde rahatsızlık olacaktır. Belki enflamasyonlara, yani yangılara sebep olacaktır. Aynı zamanda da yüksek enerji harcayacakları için bu yürüyüşler esnasında süt verimin düşmesine de sebep olacaktır. Peki devam edelim. İkinci başlığımız neydi arkadaşlar? Fiziksel özellikleri ve mizacı. Fiziksel özelliklerine geldiğimizde ilk başta karşımıza çıkan asafın daha tüylü, daha yapağısı bol bir hayvan olduğunu, lakununsa daha kısa tüylü, daha yapağısının az bir hayvan olduğunu görebiliriz. Lakunların birçoğunda ise karın bölgesinde tüylerin olmadığını görebiliriz. Havalar ısındıkça tüyler daha da dökülerek sadece üst tarafında şapka gibi, fener gibi az miktarda bir tüy kalıyor arkadaşlar. Yani bunu işletmecilik gözüyle düşünürseniz asaflarınızı yılda 2 defa kırptırmanız çok önemli olacaktır. Ama lakunlar tüylerini döktüğü için çoğu zaman kırkılmaya da bilir. Kırkılmaya ihtiyaç duyduğunda da yılda 1 defa kırkılabilir arkadaşlar. En önemli farklardan bir tanesi fiziksel olarak aslında yapıdan da önemlisi meme yapısı arkadaşlar. Lakunların meme yapısı, torba büyüklüğü asaflara göre biraz daha küçük olabiliyor. Aynı zamanda da meme uçları lakunlarda aşağıya doğru bakıyor arkadaşlar. Asaflarda ise meme uçları yanlara doğru bakıyor. Peki işletmecilik özelinde bu bizim ne işimize yarayacak? Lakunları normal koyun sağım sistemlerinde sağabiliyorken asafları sağabilmeniz için memenin ortasına bir kanca yerleştirmeniz lazım. Bu kanca sayesinde memenin alt tarafında kalacak olan sütü yukarı doğru kaldırdığınız için memelerden rahatlıkla boşalmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda da ortadan yukarı doğru kaldırdığımızda memeler aşağı doğru bakar hale gelecektir. Eğer asafla alakalı bir süt koyunculuğu yapmayı düşünüyorsanız ortaya kanca almayı kesinlikle unutmayın. Aynı zamanda lakunların memeleri biraz daha küçük oluyorken asafların meme yapısı biraz daha büyük oluyor. Bu da meme başlığı seçiminde önemli bir ayrım noktası. Peki bunun bize başka bir faydası ya da zararı var mı? Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Asaflarda bu meme yapısından dolayı videonun devamında bahsedeceğim.
mastit yatkınlığı oluşabiliyor. Sebeplerini devamında anlatacağım. Devam edelim. Annelik içgüdüsüne gelecek olursak arkadaşlar, lakunlar çok daha annelik içgüdüsü yüksek hayvanlardır. Başka annelerin kuzularını rahatlıkla emdirebilirsiniz. Asaflar biraz daha bu konuda seçici davranıyorlar. Kendi kuzuları dışında kuzulara çok fazla bakmayı, onları çok fazla emzirmeyi sevmiyorlar. Başka kuzuları başka annelere yakabilmek asafta biraz daha zor oluyor. Lakunda ise bu işlem biraz daha kolay oluyor. Ama sakinlik noktasında değerlendirecek olursak asaflar çok daha sakin, kendini sevdiren, çok ürkek olmayan, sürü uyumu oldukça yüksek hayvanlardır. Lakunlara gelecek olursak lakunlar biraz daha ürkek, insandan korkan, kolay kolay insana gelmeyen ve herhangi bir fiziksel etkenler karşısında, gürültü, ses, bir şey karşısında çok daha fazla tepki verip biraz daha ürkek bir hayvan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim 3. başlığımıza, kuzulara, kuzu verimine. Biliyorsunuz ki asaf koyunu İvesi koyunuyla Doğu Friz koyununun melezlenmesiyle elde edilmiştir. Bu sebepten dolayı asaf koyununun İvesi'den gelen gen aktarımıyla ikizlik oranları biraz daha düşüktür. Ortalama 1.8 olduğunu söyleyebiliriz. Lakunlarda ise bu oran 2.2 civarındadır arkadaşlar, ikizlik oranı. Yani 100 asafınız varsa 180 kuzu alabilirsiniz. 100 lakununuz varsa yaklaşık 220 adet kuzu alacaksınız anlamına gelir. Fakat asaf kuzuları biraz daha canlı, hayata tutunma kabiliyeti biraz daha yüksek hayvanlardır. Kolay kolay hasta olmazlar, kolay kolay aç kalmazlar. Bir şekilde hayatta tutunmaya daha kabiliyetli hayvanlardır. Lakunlarsa, lakun kuzuları özellikle biraz daha miskin hayvanlardır. Yattığı yerde yatıp kalmayı çok severler. Özellikle az önce bahsetmiş olduğumuz iklim uyumundaki sıcak stresinin lakunlarda fazla olması kuzuların sıcakta annelerden bol miktarda süt emdikten sonra bir köşeye yatıp uyumasına, bu uykunun fazla devam ederse, fazla uzun sürerse kandaki glikoz düzeyinin düşmesine, dolayısıyla hipoglisemiye, kan şekeri düşüklüğüne sebep olup yattığı yerde fenalaşıp ölümler şekillenebiliyor. Birçok lakun işletmesinde yazın sıcaklarda bir personelin içeriye girip kuzuları dürtüp ayağa kaldırttırıp annelerini emmelerini sağlamasında oldukça ciddi bir fayda var. Asaflarda ise bu sıcak stresi oluşmadığı için kuzular yazın ve kışın cin gibi ayakta oluyorlar. Hoplaya zıplaya annelerini bulup rahatlıkla emebiliyorlar. Bunun dışında kuzu verimine devam edecek olursak tabii ki burada ikizlik oranının yanında annelerin gebelik durumlarını da konuşmak lazım. Asaf koyunları biraz daha mevsimsel poliöstriklik olarak baskın geliyor. Yani ne demek bu? İvesiler biliyorsunuz arkadaşlar yılda bir defa, o da Ağustos, Eylül, Ekim aylarında gebeleşmeyi seven hayvanlardır. Yılın geri kalan dönemlerinde kolay kolay gebeleşmek istemezler. Ama lakunlar ve asafı oluşturan Doğu Frizler mevsimsel poliöstriklik çok fazla göstermezler. Yılın 12 ayı boyunca gebeleşme eğilimleri daha yüksektir. Şöyle özetleyecek olursak, iyi bir koç katımı yaptığımızda asaf sürülerindeki gebelik oranı yaklaşık olarak %80-85 bandında geziyorken lakun sürülerinde aynı programla meydana getirdiğimiz bir koç katım sonucundaki gebelik oranı %90-95 bandında gezebiliyor. Yani lakunlar gebeleşmeye ve ikiz doğurmaya daha yatkın hayvanlar. Asaflarsa gebeleşmeye yatkınlığı biraz daha lakuna kıyasla az. Gebelik oranları %80-85'lerde oluyorken ikizlik oranı da 1.8'lerde oluyor. Tabii ki yapacağınız özel bakım beslemelerle bu oranlar biraz daha yukarı çıkabilir ya da biraz daha aşağı inilir. Bizim burada bahsettiğimiz bu rakamlar dünya ortalaması arkadaşlar. Yani bu ırkın genel genetiğinin genel karakteristiğinden bahsediyoruz. Özel durumlar konumuzun dahilinde değil. Devam edelim kuzularla arkadaşlar. Canlı ağırlık artışlarına geldiğimizde ikisinin de 5 aylık bir süre içerisinde 40-45 kilo canlı ağırlığa erişebildiğini görüyoruz. Evet yanlış duymadınız. Birçok et ırkında bile kolay kolay yakalayamadığımız 5 aylık 4-5 aylık periyotta 40-45 kilo canlı ağırlığa erişebilme kabiliyeti bu kadar yüksek süt verimi olan tamamıyla süt koyunu diyebileceğimiz bu iki ırkta da mevcut. İkisinin de kuzuları 5 aylık bir süre içerisinde 40-45 kilo arasındaki canlı ağırlığa erişebiliyor. Tabii ki merinoslarda,
işte İle-de-Fransızlarda, kıvırcık koyunlarında, Berişon, Düşer, Charolais gibi ırklarda bu 3 aya kadar düşebiliyor. Ama bir süt ırkından 5 aylık bir süre içerisinde bu kadar canlı ağırlık artışı gerçekten çok güzel. Ama altını çizmek istediğimiz önemli bir nokta var. İkisi de kuzuyken akciğer enfeksiyonlarına çok yatkın oluyor. Özellikle sıcak havalarda, lakunlarda bu yatkınlık biraz daha fazla olabiliyorken yılın diğer geri kalan aylarındaysa bu akciğer enfeksiyonlarına yatkınlık özellikle soğuk iklimlerde asaflarda biraz daha fazla olabiliyor. Şimdi kuzu verimine değindik. Gelelim süt verimlerine. Süt verim dediğimizde bir koyunun bir yıl içerisinde, bir gün içerisinde vermiş olduğu sütleri değerlendireceğiz. Bu noktada olayı değerlendirdiğimizde lakun koyunları yaklaşık 6-7 ay gibi bir sağım süreci var, laktasyon süresi var. Asaf koyunlarında ise bu süre 7-8 aya çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Özel bakım beslemelerde bunu 1 yıla kadar uzatabiliyoruz. Türkiye'de de bu şekilde beslediğimiz 1 yıl boyunca sağdığımız işletmeler var. Örnek bunlardan bir tanesi şu an bulunduğumuz MCA Hayvancılık. Yurt dışında da aynı şekilde 12 aya kadar sağlabildiğini gördük. Süt verimi 2 litrenin altına düşmüyor neredeyse arkadaşlar bu süre boyunca. Dolayısıyla asaflar yılda İyi bir bakım beslemeyle, iyi bir genetikte 800 litre 1000 litre arası laktasyon verimine ulaşabiliyor. Lakunlarda ise bu oran 400 litre ile 600 litre arasında değişmekte. Ama şurada altını çizmek istediğimiz önemli bir nokta var. Bu ilk laktasyon verimi değil arkadaşlar. İkinci, üçüncü hatta dördüncü laktasyonlarda bu verimlere çıkan birçok işletmemiz var. Türkiye'de de var, yurt dışında da var. Lakunlarda 400-600, asaflarda ise 400'den tutun 1000 litreye kadar süt ortalaması olan işletmeler var. Peki sadece süt verimi mi bizim değerlendirdiğimiz nokta? Tabii ki de değil. Sütün kuru maddesi de çok önemli. Bu noktada ise lakun bir adım daha öne çıkıyor. Çünkü lakunun sütteki yağ oranı, protein oranı asafınkine göre 1-1,5 puan daha yukarıda. İkinci, üçüncü, dördüncü laktasyonları konuşacak olursak lakun koyunları 7-7,5 yağ ortalamalarını rahatlıkla verebiliyorken asaflarda bu oran 6-6,5 arasında gezmekte arkadaşlar. Yine aynı şekilde protein oranları lakunlarda 5,5'ları görebiliyorken asaflarda 5 civarında seyrediyor. Tabii ki yine tekrar söylüyorum. İkinci hatta üçüncü, dördüncü laktasyonlardan bahsediyoruz. Birinci laktasyonda lakunlar aşağı yukarı 6,5 yağ verirken asaflarda 6 civarında yağ veriyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Yani siz işletme kurarken yüksek miktarda süt lazımsa asaf tercih edebilirsiniz. Yüksek miktarda yağ ve protein oranı olan, ben peynir üreteceğim, bana kuru maddesi yüksek süt lazım diyorsanız lakun hayvancılığı yapabilirsiniz. Şimdi geldik hastalıklara yatkınlık durumuna. Arkadaşlar burada iki ırkı da artılarıyla eksileriyle önümüze koyduğumuzda ilk konuda bahsettiğim meme yapısının asaflarda yana doğru bakıyor olması, yürüme esnasında meme uçlarının iki bacağı ya da o bölgedeki tüylere temas ettiğini görebiliyorsunuz. Bu onlarda mastit yatkınlığını doğuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla sağımdan sonra asaflarda sağım sonrası daldırma asaflarda çok daha önemli bir hale geliyor. Lakunların memesi aşağı doğru bakıyor. Biz sağım esnasında hayvanları sağıma aç getiririz. Sağımdan sonra hayvanların meme sfinkterinin yani meme ucunun kapanması minimum 45 dakika sürer. Bu hayvan 45 dakika içerisinde sağımdan sonra yere yatarsa yerden mikrop alır ve mastit hastalıkları oluşur. Bizse bu noktada koyunların yere yatmaması için önlerine yem açarız. Yani sağımdan çıkan hayvanlar doğruca yeme giderler. Yem yerken bir miktar daha ayakta dururlar. Bu sayede yatmamış olurlar. Meme uçları kapanmış olur. Kapandığı için bir daha yere yatsalar da mastit enfeksiyonu oluşmaz. Ama lakunlarda bu anlattığımız teorik tamamen pratikte uygulanabiliyorken asaflarda meme uçlarının yana bakması sebebiyle sağımdan çıkan hayvanların kirli bacaklara ve yapağa sürtmesinden dolayı meme hastalıklarına yatkınlığı biraz daha fazladır. Hayvan yatmasa bile yürürken meme ucundan enfeksiyon alabilir. O yüzden sağım sonrası dezenfeksiyon asaflarda çok daha önemli arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığa geldiğimizde ise yetişkin koyunlarda, kuzulardan bahsetmiştik çünkü, yetişkin koyunlarda akciğer enfeksiyonlarına asaflar yine biraz daha yatkınlık gösterebiliyor. Ama bizim ülke koşullarımız, iklim koşullarımız göz önünde bulundurulduğunda
Bizim ülkemizde 20 santigrat derecenin üzerine hava sıcaklıkları sürekli çıktığından dolayı bizim lakunlarımız sıcak yaz aylarında daha hassas, daha stresli hale gelebiliyorlar. Süt veriminin düşmesine sebep oluyor. Bu aynı zamanda bağışıklığın da aşağı düşmesine, bir sürü hastalığa daha kolay yakalanmasına sebep olabiliyor. Aynı zamanda da lakunların da bir eksisi daha var. Karaciğer hastalıklarına, metabolizma hastalıklarına, özellikle doğum öncesi kalsiyum metabolizmasındaki hassasiyetlerden dolayı biraz daha fazla yatkınlık gösteriyor. Doğum hazırlık süreci lakunlarda çok daha fazla önem arz ediyor. Yapmış olduğunuz yanlış bir besleme ASAF'ta çok fazla olumsuz bir sonuç oluşturmuyorken, lakunlarda yapmış olduğunuz yanlış bir beslemeyi ciddi karaciğer harabiyetleriyle ya da ciddi karaciğer hastalıklarıyla ödemek zorunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere bu hafta lakunla asaf arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. İkisinin de artıları var, eksileri var. Sizin yapmak istediğiniz hayvancılık modeline hangisi daha uygun, sizin yapacağınız hayvancılık için hangisi sizin için daha mantıklı, buna da siz karar vereceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi bize beyan etmeyi unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Şimdilik hoşça kalın.